Bestelerimi yaparken müziğin üzerine söz yazma yöntemini kullanıyorum genellikle. Daha önceden yazmış olduğum şiirlerin üzerine müzik yaptığım çok nadir. Her ikisinin de aynı anda gelmesi, söz ve müziğin, o ancak geceleri aklıma gelen bir fikir. Bu da çok nadir bir konu ama geldiği zaman da gerçekten diğerlerine göre daha oturmuş oluyor. Ve o müzikal fikir benim bestemin çekirdeğini oluşturuyor. Genelde o kıvılcımın içeriğini merkeze koyuyorum. Bir başlangıç noktası olarak kabul ediyorum. Genellikle onu nakarat olarak kullanıyorum. Aklıma gelen o söz parçasını konunun ana teması olarak genellikle kabul ediyorum. Onu genişletiyorum. Ve bu çalışmamda da yapacağım besteyi aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Ve bu yolculukta başlangıcından sonuna kadar ben besteyi nasıl yapıyorum? Bunu görmüş olacaksınız. Yani sizlerle paylaşmış olacağım. Belki bir fikir verir diye. Şimdi aklıma gelen müzik kıvılcımı diyeyim, müzik parçası diyeyim. Bu küçük melodik fikir bazen aklıma gitarla haşır neşir olurken gelebiliyor. Yani bazen gamları içinde geziniyorum. Böyle serbest gezinmeler sırasında bazen aklıma bir fikir gelebiliyor. Bazen de hiç enstrüman elimde değilken aklıma bazı düşünceler gelebiliyor. Şimdi ben yöntem olarak aklıma gelen bu söz olsun, müzik olsun hepsini telefonuma kaydediyorum. Telefonumda bayağı bir geniş yer tutuyor bunlar parça parça. Müsveddeler, karalamalar diyebiliriz, eskizler diyebiliriz ve bunları zamanı gelince o sandıklarından çıkarıp işleme sokuyorum besteyi oluşturabilmek için. Bazen sıralamada çok eskiden aklıma gelen bir şey en öne gelebiliyor. O anki ruh durumuma göre. Bazen de eski bulduğum şeyler sandıkta beklerken ben yepyeni bir fikri öne alabiliyorum. Onu daha önce işleme tabi tutabiliyorum. Şimdi elimdeki bu düşünce, müzikal fikir dedik. Ustalar bu tabiri kullanıyor. Usta besteciler. Önce insanın aklında bir fikir olmalı deniyor ya. Benim aklımdaki fikir de şöyle bir şeydi. Bu bulduğum müzikal temayı ilk önce gitarımla nasıl çalabilirim? Sesime uygun şekilde hangi akorlarla birlikte seslendirebilirim? Bunun üzerine kafa yorduğumda zaten ses tellerin bana sunduğu fırsata göre mi minör tonları, zaman zaman si minör tonları sesime uygun oluyor. Bunu da tabii tecrübeyle şarkı yapa yapa, beste yapa yapa, seslendire seslendire insan keşfediyor. Ve bir de elinizde bir klavye varsa daha kolay bunu görebilirsiniz. Sesinizin oktavını tespit etme ve bir şarkıyı söylerken şarkının en pes noktası ile en tiz noktası arasında rahatlıkla gidip gelebiliyorsanız ve şarkının en can alıcı noktasını istediğiniz seviyede, tonda, notada söyleyebiliyorsanız bu sizin için ideal bir seçim olacaktır. Dolayısıyla hangi akorlarla şarkıyı hangi tonda çalacağınıza karar verme konusu başlı başına bir konu. Bunu da başka videolarda sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Az önce bulduğum melodiye gelince sesimin rengini de dikkate alarak bu ana temayı nakarat olarak kullanacağım büyük bir olasılıkla. Mi minör tonundan şarkıyı yapmayı düşündüğüme göre yani mi minör tonu şu. Şarkının nakaratı da la 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 dediğime göre la minörden bunu başlasam la 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 la.
Yani böyle bir şey olabilir. Şarkının akorlarını besteyi yapma aşamasında çok fazla derinleştirmiyorum. Yani yediller, altılar kullanmayı düşünmüyorum. Çok basit haliyle, en temel haliyle akorları kullanarak sesi algılamaya çalışıyorum. Tabii çok özel durumlarda melodiyi etkileyecek, şarkının gidişatını etkileyecek konularda mutlaka daha karmaşık akorlar da kullanılabilir ama genelde bildiğimiz düz akorları kullanmayı tercih ediyorum bestenin yapım aşamasında. Şimdi ilk nakaratı oluşturduk. La 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 minör, la 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 mi minör, fa majör, la 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 re minör, ra ra ra, sol majör. Bir kere çalayım. Yani şarkının zaten bestenin ritmi de kendisini bir süre sonra belli ediyor. La 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 la. Nakaratın ilk bölümünü açık bıraktık. Yani sol majörle açık bıraktık. Şöyle. Şimdi ikinci bölümde nakaratı kapatacağız. Yani mi minörle kapatacağız. Yine la minörle başlıyoruz. La 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 la. Kapatıyorum. Şimdi mi minörle kapattık. Yani nakarat ortaya çıktı. Yani beste aşamasında tabii ki takip ettiğimiz bir tempo var. Yani bu tempo şu anda kaçtır? 110, 120 civarında falan olsa gerek. Şarkının ritmi olarak da 6-8'lik bir ritim görünüyor. Dolayısıyla bestenin tamamlanmasından sonra bunun düzenlemesini yaparken temposuna karar vermemiz gerekecek. Onu o aşamaya bırakıyorum şu an. Şarkının nakaratı ortaya çıktı. Buna tam uygun gelen bir söz yazmamız gerekiyor. Yani benim yöntemim bu, en azından öyle söyleyeyim. Söz yazmak için de önüme bir boş sayfa alıyorum. Kocaman bir sayfa. Bir de kalem. Ve başlıyoruz düşünmeye. Açıkçası ben bu müzikal temanın üzerine daha önceden düşünmüştüm. Yani burada daha önceden bulmuş olduğum sözleri nasıl onların üzerinde düşündüğümü, bunu müziğe nasıl yedirdiğimi, bu konuda nasıl bir yöntem izlediğimi sizlerle paylaşacağım. Yani şu an sıfırdan bunları buldum diye bir şey söylemiyorum size. Ama fikir olarak nasıl bunları işledim, nasıl nakaratı bir bütün haline getirdim diye bunları paylaşıyorum. Nakarattaki çekirdek söz ve müzik olarak oluştuktan sonra ben daha önceden söylediğim gibi bunu genişletiyorum. Yani tüme varım şeklinde çalışmamı yapıyorum. Genelde böyle oluyor. Söz olarak Yağmur Ol Gel diye bir tema gelmişti aklıma. Besteye bu şarkı sözlerinin yedirilmesi konusunda, denk getirilmesi konusunda tabii ki hece sayısı çok önemli. Şimdi benim bulduğum tema söz olarak Yağmur Ol Gel. 4 heceden oluşuyor. Bunu bir şekilde bu melodiye yedirmem lazım. Nasıl yapacağım? Da ta 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 ta. Yani dolayısıyla 4 heceyi burada yakaladım. Bunu yağmur ol gel şeklinde demek ki burada kullanabilirim dedim ve kullandım. Şimdi bunun başına boşluk kaldı. Ta 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 ta. Buraya bir şey bulmam gerekti. Bunun içinde yağmur ol gel. Yani ana tema olarak bunu düşüne geliştirdiğim zaman bir kişinin çok sevdiği birisini kaybetmesi, onun kaybına yönelik yazılan bir şarkı olarak canlandırdım kafamda. Çok üzücü bir konu olmasına rağmen benim aklımda bunu canlandırdı. Bunun üzerine gideceğim ve dolayısıyla gökten bana yağmur ol gel şeklinde düşünmek buraya oturdu bana göre. Gökten bana yağmur ol gel diye devamını da boş bırakıyorum. Bu arada bana çok ilginç gelen bir konu var. Onu da paylaşmak istiyorum sırası gelmişken.
Bir sanat eseri, sadece müzik için değil, herhangi bir sanat eserinde bu eseri ortaya koyan kişinin aslında vermek istediği mesaj veya gerçekten üzerinde düşündüğü konu, bunu izleyen, inceleyen, dinleyen kişinin algısıyla da tabii ki orantılı bir konu. Onun nasıl anlayacağı çok önemli. Bazen bu eseri ortaya koyan kişinin merkez noktasından çok daha farklı noktalarda konunun algılandığı görülebiliyor. Ve bu çok izleyen, dinleyen insanları çok farklı noktalara da götürebiliyor bu eser. Ve bunu incelemek, bunu görmek, kendimde de bunu deneyimlemek bana çok ilginç geliyor. Bunu paylaşmak istedim. Yani ben bir kaybı anlatırken, anlatmaya çalışırken aslında bunu dinleyen kişi belki de yağmur konusuna odaklanacak. Belki hala yaşamakta olan bir aşkın tarafları olarak algılayacak. Ya bu konuya hayır ben bunu anlatmak istiyordum diye kişinin diretmesi, tavır koyması gibi bir konu söz konusu değil. Tabii algılayan nasıl algılarsa onu etkileşimin bir gereği olarak kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.